Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinden hepinize günaydın. Büyük Britanya gezimizin 6. ya da 7. günündeyiz. Önce İskoçya'nın Glasgow şehrine gidiyoruz. Sonra da Edinburgh'a geçeceğiz. Şu an feribot iskelesi limanındayız. Feribotumuzun kalkmasını bekliyoruz. Şu feribot boşaltıyor, biz ona geçeceğiz. Bu arada şimdiye kadar bu geçişlerde hiç pasaport kontrolüne denk gelmedik. Rastgele arada bakabiliyorlarmış. Bize şimdiye kadar kimse bakmadı. Tabii feribot çok büyük. Restoran, bar, free shop. Yani hani ayaklı otel gibi. Özel dinlenme alanları da var. Böyle oyun parkı bile var. 2 saattir yoldayız. Artık varmak üzereyiz. İskoçya'da ilk gezeceğimiz şehir Glasgow. İskoçya'ya da ayak bastık. Bir 3-4 saat şehri gezeceğiz. Sonra Edinburgh'a geçeceğiz. Bisiklet yarışı varmış. O yüzden yolları kapatmışlar. 18. yüzyıldan bir bina. Şu an belediye binası olarak kullanılıyor. Hani Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde bu benzer durumu görüyorsunuz. Katedral, belediye binası, kilise ve meydan. Yani bisiklet yarışını aynı zamanda festival havasında geçiriyorlar. Bizim de şansımıza bu ortamı görmüş olduk. Yani o yaptıkları neye istinaden, anlamı ne tam bilmiyorum ama yani ilginç hareketler. Yollar hep kapalı. Şimdi burada ilginç bir hikaye var. Arkada gördüğünüz bina yaklaşık 240 yıllık. Şu an sanat galerisi olarak kullanılıyor. Önde gördüğünüz heykelde ise bir tuhaflık var. Bu adam Arthur Wesley, Wellington düküymüş. Zamanında Napolyon Bonaparte'ı yenen kişiymiş. Ama İngiliz asıllı olduğu için İskoçyalılar pek haz etmiyormuş ondan. O sebeple hani dalga geçme mahiyetinde ya da işte sevmedikleri için 1980'den beri bu adamın başına bu gibi objeler koymaya başlamışlar. Şu an yüzünde örümcek adam maskesi var. Belediye ya da ülke bunu birkaç kez yasaklamış. Hatta en son şuraya çıkmayı bile yasaklamış ama yine de buranın gençleri bir şekilde onu aşmışlar ve artık bakmışlar ki bu önlenemiyor, artık serbest bırakmışlar. Ve her gelmenizde burada heykelin üstünde başka ilginç bir obje olabilir diyorlar. Bizim şimdi serbest zamanımız var. 2-3 saat Glasgow'u gezeceğiz. Ama tabii gördüğünüz gibi sağ sol hep kapalı, geçişler biraz sıkıntılı. Ne yapacağız? Lay lay lom gezeceğiz. Bizim Taksim'deki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Tam şehrin göbeğindeyiz. Bu arada hava 20 derece, tam böyle yürüyerek gezmelik.
Glasgow'dan ayrılıyoruz. Edinburgh'a doğru devam edeceğiz. Evet. Oraya gidiyoruz. Edinburgh'dan önce son uğrak yerimiz karşıdaki Kelpies atları. The Kelpies diyorlar bunlara. 2013 yılında yapılmış. Maalesef yağmur başladı. Ya olur ya bu taraflara yolunuz düşerse bence gelin. Bence çok güzel bir eser. Edinburgh'daki otelimize geldik. 2 gece buradayız. Yine şehir merkezine çok yakın, yürüme 5-10 dakikalık bir yerdeyiz. Avrupa Rüyası otelleri güzel seçmiş Allah için. Saat 11. Bir çıkıp bakalım dedik Edinburgh'da gece ne oluyor. Eski şehir merkezine doğru yürüyoruz. Karşıda Topkapı Kebap House var. Cumartesi akşamı olduğu için ortalık hareketli. Grass Market denilen bölgedeyiz. Böyle bir sürü pub, restoran var. Şimdi burada aslında çok güzel bir manzara var. Evler çok eski ya da yapılar çok eski. Bakın evlerin çatıları çok otantik. Kimileri barok tarzında. Gündüz daha güzel göreceğiz. Gece 12'de Avrupa'da böylesine hareket görmek pek kolay olan bir şey değil. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Yani bu şehir hani eski şehir merkezi inanılmaz etkileyici. Fotoğraflardan bunu anlayabiliyoruz. Ama gecesi maalesef ışıklandırma yüzünden o etkiyi size vermiyor. Bakın şu gördüğünüz ışıklar bildiğiniz sokak lambası ve çok güçlü beyaz ışık. Bunun yerine aynı Prag'da olduğu gibi bu gibi sadece sarı ışıkla aydınlatsalardı, loş bir ışıkla aynı 300 yıl 500 yıl önceki atmosferi bize yansıtabilirdi. Yani gecesi maalesef ışıklandırma yüzünden hani fotoğrafik açıdan kötü. Ama gündüzü eminim inanılmaz iyi. Şimdi burada çok ilginç bir bar var. Şu gördüğünüz yer önceden kiliseymiş. Sonra bara dönmüş ve kapısındaki kuyruğu görüyorsunuz. Hep de böyle kuyruk var. Google'dan baktığımda da öyle. Yaş ortalaması 20, maksimum 25. Muhtemelen üniversite gençliği. Yani her taraf canlı. Yani her mekana gitsin, hangi mekana baksanız içi dolu. Kuyruğa bakar mısınız? Yine başka popüler caddelerden biri Royal Mile. Buraya Royal Mile demelerinin sebebi cadde 1 mil uzunluğundaymış. Bir de sağlı sollu güzel restoranlar var.
Bu restoranlarda yemek yemek isterseniz de genelde önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Özellikle de hafta sonları. Sabah 9.30'da güne başlıyoruz. Carlton tepesine çıkıyoruz. Tam tepede bir gözlem evi var ve hala günümüzde de kullanılıyormuş. İskoçya denildiğinde ya da Google'da arama yaptığınızda genelde buradan görseller, fotoğraflar görürsünüz. Şehri en güzel gören tepelerden, yerlerden biri burası. Tabii tepe 360 derece şehre hakim. Ama en güzel yeri kalenin olduğu Eskişehir bölgesi. Kale ve civarına Eskişehir bölgesi deniliyor. Genişleyen çevresine ise Yeni Şehir bölgesi. Yani dün akşam çıkıp biraz gezdik. İlk aklıma gelen şey Floransa'ya benzerliği oldu. Floransa'da da böyle aynı sanki sokakları gezerken tarihin içinde geziyormuş, müzede geziyormuş gibisiniz. Burası da öyle. Şu karşı uca ise Arthur'un tahtı diyorlar. Yalnız oraya çıkmak için hani birkaç saatinizi ayırmanız gerekiyor. Hemen şehri gezmeye devam ediyoruz. Kraliyet Sarayı'na geldik. Bu arada bu sarayı kral hala kullanıyormuş. Bu saraydan kaleye kadar olan yol tam 1 mil. O da dün akşam bu bahsettiğim, gezdiğimiz Royal Mile yolu. Buradan gördüğünüz yol ta kaleye kadar aynı şekilde gidiyor. Şu keyfe bakar mısınız ya? Kafe burası. Bu otobüslere hop on hop off otobüsleri deniliyor. Turistler için genelde. Günlük bilet alıyorsunuz. Bunun gezdiği rotalar üzerinde istediğiniz durakta inip birkaç saat sonra o bölgeyi gezip istediğiniz durakta tekrar binebiliyorsunuz. Bakın bazısında yazıyor aldığınız bilet 7 gün geçerli. Hani ben şimdiye kadar hiç binmedim ama böyle efil efil geziyorsunuz. Evet, tekrar şehrin can alıcı noktalarına geri döndük. Merkezde geçireceğiz vaktimizi. Şimdi burada abimiz gayda çalıyor ya, bu bizim tuluma çok benziyor aslında. Yani neredeyse birebir aynısı. Bu arada telefonu bulan Graham Bell de İskoçyalıymış. Aklına Cem Yılmaz gelenlere selam olsun. İskoçyalı erkeklerin giydiği şeye biz etek diyoruz ama onun adı aslında kilt. Genelde düğünlerde, resmi törenlerde, özel günlerde giyiyorlar. Tek tük arada işe giderken de giyenler olabiliyormuş. Onun ilk nasıl çıktığı böyle birkaç tane teori var. Birinde daha önceden İskoçyalı erkekler böyle uzun gömlek gibi bir şey giyerlermiş. Alt tarafı da uzunmuş. Ama sonra 1700'lerde artık fabrikada çalışmaya başlayınca o elbise uygun olmamaya başlamış. Ve onu kısaltmışlar. Sonra oradan o etek mevzusu çıkmış. Diğer bir teori ise erkekler dağda çalışırken rahat edemiyorlarmış. İşte pantolon giyerlerse paçaları çok çamur oluyor ve rahat hareket edemiyorlarmış. Etek öyle başlamış. Sonra günümüze kadar devam etmiş. Bugün hem pazar
hem de bu aralar burada festival zamanı. Onun etkisiyle inanılmaz bir kalabalık var. Glasgow'da böyleydi. Her yerde Galya çalanları duyuyorsunuz. İşte şu tarz kostümler. Şu Elephant House şu an kapalı ama Harry Potter'ı yazan J.K. Kitabı bu kafede yazmış. Şimdi vakti zamanında bu arkadaki mezarlığa gömülen bedenleri çalıyorlarmış. Ya kadavra niyetine ya da başka amaçlarla. Bunu önlemek için Grave Fairs diye bir artık bekçi orada durmaya başlamış. Ama o bekçi bir yerden sonra hayatını kaybetmiş. Ve onun köpeği Bobby sahibini kendisi ölene kadar mezarında beklemiş. Japonya'da var ya öyle bir meşhur köpek. Bu da onun gibi. İnsanlar da burnuna dokunuyormuş uğur getirsin diye. Yani köpeğin mezarlığı da bura. Şebek de bir tipi varmış. Grass Market'e geldik. Dün gece de buraya gelmiştik hatırlarsınız. Tabii gündüz buralar çok daha albenili. Meşhur renkli sokağa geldik. Şu terasa da çıkalım. Edinburgh International Festival. İşte biraz da festival sebebiyle bu kadar kalabalık. Bu bina da önceden katedralmiş ama artık hani etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Bu Gayda da bizim tuluma çok benziyor. Hatta neredeyse aynı gibi. Bu arada bu yol kaleye gidiyor. Kale hemen şurada. Yalnız kaleye bilet baktık. Önümüzdeki 3 gün bütün saatler dolu. Maalesef o yüzden kaleye giremiyoruz. Olur ya buraya geldiniz kaleye gitmek istiyorsanız birkaç gün öncesinden bileti almak gerekiyor. Şimdi İskoçya'dayız. Tabii İskoçya'nın viskileri meşhur, ünlüdür. Olur yani konuyla ilgiliyseniz viski deneyim yerleri var bunun gibi birçok. Şehrin neredeyse her yerinde bunu deneyimleyebilirsiniz. Şimdi burada çok gerçekten güzel bir pano hazırlamışlar. Şimdi viski seçeceksiniz. Ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Burada meyveler, aromalar var. Mesela Highland en iyi viski türlerinin olduğu yermiş. Şuna basıyoruz. Bakın nerede olduğunu gösteriyor. Hani buradan istediğiniz damak tadınıza uygun olanını seçip deneyebilir. Buralardan da tabii ki alabilirsiniz. Bu arada şanslıyız. Yani Edinburgh'da havayı böyle güzel bulmak herkese nasip olmaz.
Gerçi buralara ama yağmur da yakışıyor bence ya. Yani şu barok binalara yağmur, bu kaldırım taşları, ıslak zemin, ya o da bence ayrı güzel. Şimdi Ulusal Müze'ye gireceğiz. Burası Fashion bölümü. Şu karşıda ise bir koyun var. Onun hikayesini anlatacağım şimdi. Hani bir zamanlar medyada çok yer alan kopya koyun Dolly vardı ya. İşte bu o. Bu kopya koyun Dolly 96 yılında üretiliyor. 7 yaşında da ölüyor. 2 tane de yavru vermiş. Tabii müze bayağı kapsamlı ya. Hani motosiklet de var, uçak da var. Yani bu tarafa yolunuz düşerse uğrayın derim. İlgi alanınıza girecek bir şeyler kesin çıkar. Artık müzeden çıkıyoruz. Müzeden çıktık. Nazar değdirdik. Ne güzel güneşi bulduk diye. Yağmurlukları giyiyoruz. Yağmur bir 10 dakika yağdı, sonra kesti. Bu Britanya gezimiz boyunca da genelde hep öyle oldu. Hani saatlerce kesintisiz yağdığını hiç görmedik. Taylan abi yolda gezerken bizi ta 100 metre öteden tanıdı. Doğru mu abi? Doğrudur Mehmet abi. Çok 7 yıldır burada yaşıyormuş, ailesi 2 çocuğuyla beraber. Yani telefondan YouTube'u açtı, arama kısmına tıkladığında en üstte rotası seyyah çıkıyor. Sağ olsun. Sürekli Mehmet abi severek izliyoruz ya. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Zuhal Hanım ve kendisini İskoçya Edinburgh'da görmek beni çok onur etti. Çok mutlu oldum. İnşallah. Sonraki sefer abi daha geniş zamanda oturacağız inşallah. İnşallah. Beklerim. Başım üstünde yeriniz var. Burada yeri var. Biz ayaküstü bir uğradık. Artık geziye devam ediyoruz. Herkese selamlar. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Şimdi bakın burası ana cadde. Böyle arada küçük kapılar var ya da küçük sokaklar. Hop diğer caddeye geçiyorsunuz. Burası en ünlü araymış. Bu arada Avrupa Rüyası'ndan Gökhan yanımızda. Biraz o ince bilgileri o veriyor. Bu geçişlerin bazılarının özel isimleri var. Buraya da avukatlar arası ya da avukatlar kapısı diyorlar. Yalnız yani buradan sokağı izlemek de güzel. O geçit gerçekten de en güzel yere çıkıyormuş. Bakın burada köpeğin tırnaklarını boyamışlar. Sit down. Sit down. Sit down. It's okay. Sit down. Bu Prenses Sokağı bahçesi ya da parkındayız. Yine hemen merkezde. Tabii buradan manzara da ayrı güzel. Tabii devam ettikçe manzara daha da güzelleşiyor. Şimdi bu parkta Wojtek adında bir ayının heykeli var. Yanında da bir asker görüyorsunuz. Zamanında Polonyalı askerler esir düşüyor ve bir şekilde esir düştükten sonra İran'daki kamplara ya da Birleşmiş Milletler'in kamplarına gidiyorlar. Orada bu bir İran ayısı Wojtek. Ayı yavrusuyla askerler karşılaşıyor. Ayı yavrusunu besliyorlar ve aynı kedi köpek gibi evcil hayvanları oluyor. Daha sonra oradaki askerleri cepheye göndermek istiyorlar. Askerler ayı gelmezse, Wojtek gelmezse gitmeyiz diyorlar. Ama uçağa da insandan başkasını ya da askerden başkasını almayız diyorlar. Ve bu ayıya çavuş unvanı veriliyor orada. Çavuş olarak askerlerle beraber cephede yer alıyor.
Daha sonra artık savaş bitiyor. Bu ayıyı Edinburgh'a getiriyorlar ve burada hayvan bahçesinde kalıyor. Daha sonra ölüyor. O ayının anısına burada güzel bir heykeli var. Parkın en güzel manzaralı yeri. Yine yağmura yakalandık. Yağmurdan kaçmak için Poundland'e giriyoruz. Hani bizde 1 milyoncu vardır ya, burada da biraz onun benzeri. Mesela yarım sterline ben su hiç görmemiştim. Burada var. Hani 400-500 milimlik içecekler 1 sterlin. Mesela şampuanlar 1.75, 1 sterline olan da var. Şimdi Edinburgh gerçekten çok etkileyici bir yer. Hani her sokak, her cadde sanki müzede yürür hissi veriyor size. Avrupa'da da böyle şehirler çok. Hani ilk aklıma gelen benim gördüklerimden Floransa böyleydi. Ama tabii şimdi biz burada bir tam gün ve dün akşamımızı geçiriyoruz. Yani Edinburgh'un hakkı aslında yani en az bir 3-4 günü hak ederdi. Böyle rahat rahat gezeceksin, sindire sindire. Orada ne var ya? Festival var dedim ya, onun için her yerde bir şeyler var. Sen ne diyeceksin Edinburgh'la ilgili? Vallahi film sahnesi gibi. Bir yerlerden Harry Potter çıkacak falan. Gerçekten öyle, çok güzel. Bu kadar. Parkları? Yemyeşil, çok güzel. Yeşili yeşil, tarihi tarih. Güzel korumuşlar gerçekten bu binaların böyle 400-500 yıllık oluşuna inanamıyorum. Hala kullanılıyorlar çünkü. Aktif bir şekilde. Gündüzü çok güzel yani. Peki daha önce böyle bir şehre gittin mi? Hayır. Kıyaslayabileceğin bir şehir oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani ben de bir Floransa ile hani dediğim gibi kıyaslayabilirim. Bugün serbest gün artık. Öğlene kadar grupla gezdik. Sonra kendimiz geziyoruz. Bu gibi turlarda hani böyle boş zamanlar da oluyor. Siz isterseniz yatıp uyuyabilirsiniz. İsterseniz şehrin farklı yerini gezersiniz. Bakın manzaraya bakın ya. Birçok yerde olduğu gibi burada da kilit asmışlar dilek dileyip. Glasgow'da olduğu gibi burada da birkaç heykelde böyle objeler gördük. Şimdi festival şurada yapılıyor. Askerlerin orada gösterisi oluyor ama biletler tabii tamamen tükenmiş. Biz biraz orada yanlış yaptık yani önceden alabilirdik. Grass Market'in gündüz hali. Şu inekler artık İskoçya'nın hani maskotu olmuş gibi her yerdeler. Şimdi şu tam kızın ortada durduğu yer daha önce idam alanıymış. Oraya artık onun sistemi kurulup orada idam ediliyormuş. Şurada da mesela Maggie Dixon diye bir restoran var ya. O da daha önce idam edilen biriymiş burada. Edinburgh'dan ayrılıyoruz. Tabii buraya 2 gün kesinlikle yetmez.
Belki 12 günde yetmez. Evet, sindire sindire gezmek lazım. Yolculuk Durham şehrine. Orası İngiltere'ye bağlı. Evet, artık İskoçya'dan ayrılıyoruz. Durham şehrine geldik. Birkaç saat şehir merkezini gezeceğiz. Muhtemelen bir katedral kiliseye çıkacağız diyecektim ki evet, karşıda gördüğünüz gibi. Hani yürüyerek sokaklarını 15 dakikaya gezebileceğiniz bir merkezi var. Sokaklarda hep böyle. Turkish Kitchen meze. Saat 1:30. Çan çaldı. Hani saat başlarında çalıyor da bunu anlayamadım. Katedral 1093 yılında kurulmuş. Yani yaklaşık 1000 yıllık. Ve bayağı büyük, kale gibi neredeyse. Tabii içine de gireceğiz. Yani 1000 yıldır ayakta. Burası UNESCO Dünya Mirasları listesinde. Dünya küresini böyle sergilemelerinin sebebi şuymuş. İşte hani dünya bizim evimiz, ona iyi bakmalıyız, korumalıyız minvalinde bir anlamı var. 1-2 yıl önce de bu dünya küresi yerine orada ay küresi varmış. Herhalde dönemsel olarak duruma göre değiştiriyorlar. Ama görsel olarak inanılmaz iyi. Şu vitraylar da yani hala bugüne kadar kalması da ilginç. Çok güzel. Harry Potter'ın birkaç sahnesi bu katedralde ve bahçesinde çekilmiş. Hani bugüne kadar birçok katedral gördüm, kimisinin içine girdim de bu gerçekten bayağı heybetli. İçi de çok güzel. Çok iyi korunmuş, iyi ayakta kalmış. Tabii böyle yapılar görünce ilk aklıma benim Ayasofya gelir. Ayasofya hani bu anlamda gördüğüm en etkileyici yapı, en heybetlisi. Bu da ama hani onun peşine gelir diyebilirim. Sence nasıldı? Yok, gerçekten çok etkileyiciydi. 1000 yıl önce böylesine heybetli bir şey yapmış olmaları çok ilginç, güzeldi. Artık bu şehir için ayırdığımız zaman dolmak üzere. Bir 45 dakikamız kaldı. Biraz daha dolanıp sonra yolumuza devam. Hani daha katedrali görmeden biz şehri sevmiştik ki katedralden sonra buraya uğranılır. Hadi uğranılır değil, gelinir yani buraya. Yalnız şuradaki evlere bakar mısınız?
Ördeklere bakın. İki saatlik yolculukla York şehrine geldik. York belki aklınıza New York'u getirebilir. Zamanında buradan göçenler Amerika'ya gidip New York şehrini kurmuş. Şehre giriş kapılarından biri bu ta Roma döneminden kalma 15. yüzyıldan. Katedral 13. yüzyıldan kalma. Yine barok yapısıyla gayet etkileyici. İçeri istesek de giremiyoruz çünkü her gün 3.30'dan sonra kapanıyormuş. Konstantin'in heykeli, İstanbul'u kuran kişi, İstanbul'un kurucularından Konstantinopolis de ismi de oradan geliyormuş. Heykelini de bayağı karizmatik yapmışlar. Bu şehirde ayakta kalan en eski yapı yine Roma döneminden kalma bu sütun. Yaklaşık 2000 yıllık. Şimdi Şambles sokağına gireceğiz. Sokağı görür görmez aklınıza ilk hangi film gelecek? Yoruma yazın. Evler yamuk duruyor çünkü çok eski oldukları için artık yatmışlar ama altına destek vermişler. O şekilde ancak ayakta durabiliyorlar. Yani bakın bu ev de hani artık zamanla yamulmuş ama alttan destekleyerek ayakta kalmasını sağlamışlar. Buralar tabii artık alışveriş yerleri ama çok keyifli sokaklar ya. Benim aklıma gelen film Harry Potter'dı. Muhtemelen sizlerden de aklına Harry Potter gelen vardır. Yalnız bakın şu an yani her taraf turist dolu ama mağazalar kapatmaya başladı ve pat diye kapatıyorlar. Çünkü saat 5.30'da kapatıyorlar. Düşünün Türkiye'de böyle turistik bir yerde daha gün içinde yani 5.30'da kapatsınlar. Bakın German döner kebap, Alman döner kebabı. Bazen bizim döneri Almanya'dan çıkma biliyorlar. Nasıl olduysa. York şehrinden ayrılıyoruz. Yine biraz yağmura yakalandık. Ama burayı da bayağı sevdik. Leeds şehrindeki otelimize geldik, yerleştik. Bugün biraz yol yaptık, artık dinlenme zamanı. Otobüsümüz bu. 8-9 gündür bu otobüsle devam ediyoruz. Leeds'te sadece konakladık, hiç gezmedik. Sabah yine erken kalkıp yola koyulduk. İlk durağımız Manchester. Tabii Manchester denilince aklımıza Manchester United geliyor. Bu şehir biraz hani İngiltere'deki diğer uğradığımız yerlere göre ya da İskoçya'daki şehirlere göre daha yeni kurulmuş bir şehir. 150-200 yıllık. Sokaklar öyle çok Edinburgh gibi değil ya da York gibi değil. Tabii futbolla ilgili olanlar için muhtemelen inanılmaz bir yer.
Şehir merkezine geldik. Biz gruptan ayrıldık. Burada 2 saat vaktimiz var. Çok güzel bir kütüphane vardı. Ama şansımıza salı günleri kapalıymış. Yani oraya gidemeyeceğiz. Şehir merkezinde dolanacağız. Şehir yeni dedim ama yine de yani yapılar bize göre biraz tarihi görünüyor. Tabii bir Edinburgh'la kıyaslarsanız yeni sayılır ama gördüğünüz gibi bahsettiğim kütüphane burasıydı ama maalesef şansımıza giremiyoruz. Bakın orada da insanlar girmek için bekliyormuş ama giremiyorlar. Şimdi sağ olsun bir değerli takipçimin eşi bizi gördü, tanıdı, fotoğraf çekindik. Dedim burada ne yapıyorsunuz? Eşi Yağmur Türkiye'de doktormuş. Manchester'a denklik sınavına girmeye gelmiş. Ben de biraz önce Zülal'e diyordum ya aslında hani yaşanacak bir şehre benziyor. O ki buralara kadar geldiler. Hani burada yaşamak istiyorlar. İnşallah Yağmur sınavında başarılı olur, denkliği alır. Eğer videoyu da izlersen Yağmur lütfen yorumlara sonrasında yaz. Ne oldu ne bitti o yorumu üste sabitleyeceğim. Sokakları gezdik, mağazaları gezdik. Biraz karnımızı doyurduk. Bizim Taksim İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Artık yavaş yavaş buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Sırada Stafford şehri var. Orada Shakespeare'in memleketine gideceğiz. Stafford'a geldik. Shakespeare burada doğmuş. Şimdi doğduğu evin önüne gideceğiz. Kasabanın en can alıcı caddesi burası. Shakespeare'da 1564 yılında bu evde doğmuş. Evin içine girmek isterseniz kişi başı 20 sterlin. Saat 4.30'dan sonra almıyorlar çünkü 5'te kapanıyor. Shakespeare sayesinde bu kasabaya yılda 3 milyon turist geliyormuş. Burada da Shakespeare Gift Shop var. Hediye mağazası. Kupalar 10 sterlin. Mesela biz şunu alıyoruz. Tam böyle rafa koymalık. Hani içi de boş değil. Sevdik bunu. 2 saatte burada boş vaktimiz var bu arada. Hem butikleri geziyoruz. Yalnız yapılar yani mesela şu yapının muhtemelen ahşap kısmı önceden kalma, duvarla süslemişler ya da duvarla kapatmışlar. Ama hani döneme uygun, ortama çok uygun yapmışlar ne yapmışlarsa. Hani şimdi sürekli her şeyi övmek de istemiyorum ama şu cadde çok güzel. Zülal buraya bayıldı. Biz o kadar yer gezdik. Hani Zülal'in böylesine övdüğü yer nadirdir. Ya küçük ya, inanılmaz güzel. Hiç yüksek katlı apartman yok. Yani her şey eski, bütün evler. Gerçekten çok sevdim. Sanırım bu seyahatin 1 numarasına yerleşecek. Bir de insanlar da çok tatlı. Göz göze gelince evet, gülümsüyorlar falan. Gerçekten görüyorsunuz yereller ve sizi tebessümle karşılıyorlar. Çok sevdim. Yalnız her yerde varız ya bir şekilde. Bakın İstanbul Pazar. Karışık lokum 6 sterlin. Şimdi rehberimiz yine anlatıyor, İngiltere'de de yaşıyor. Bu taş evler diyor ilk başta hani görüntüsü güzel, içeride yaşamak istiyorsun diyor ama
Çok soğuk oluyor. Eski evler, çok bakıma ihtiyaçları oluyor. Tamirattan çok iyi anlamanız lazım diyor. Ve hani odaların yüksekliği yani bizlere göre alçak diyor. Çok öyle görüntüsü albenili ama yaşaması zor der. Bu kasabayı çok sevdik ama artık ayrılık vakti. Birmingham'a geldik ama burada sadece otelde kalacağız. Sabah erkenden kalkıp Oxford'a gideceğiz. Aslında çıkıp şehri de gezebiliriz ama vallahi yorgunuz. Sabah da 7'de çıkış yapacağız. Artık biz dinlenelim. Sabah 6'da kalktık. Çünkü bugün gezinin son günü. Avrupa rüyasıyla Büyük Britanya turumuz bugün bitiyor. Direkt Oxford'a gideceğiz. 2-3 saat orayı da gezip artık gezimiz bitecek. Tabii gezinin son kritiğini de yine oradan sonra yaparız. Oxford'a geldik. Biliyorsunuz burası üniversite ve kolejleriyle ünlü. 2-3 saat burada gezeceğiz. Oxford Üniversitesi yaklaşık 1000 yıllık. Hatta Cambridge Üniversitesi de Oxford'dan ayrılan öğretim üyeleri tarafından kurulmuş. Ama bu Oxford Üniversitesi ilk yapıldığında sadece erkek öğrencileri alıyormuş ve din eğitimi veriyormuş. Ama son 200 yıldır kadın erkek ya da karma eğitime geçmiş ve hani birçok dalda artık eğitim verilmeye başlanmış. Şimdi üniversite 1000 yıllık demiştim ya, burada Saint Michel Kilisesi var. 1040 yılında yapılmış. Tabii kiliseden ayakta kalan tek şey bu kule. Ta 1040 yılından kalma. Bu gezdiğimiz yerde Mısır Çarşısı diye geçiyor. Corn Pazar, Corn Market. Daha önce burada mısır, buğday satılıyormuş. Yine şehir merkezindeki Bodleian Kütüphanesi'ndeyiz. Daha doğrusu kompleksi artık burası. Çok büyük bir yer. İçeri girmek ücretsiz. Kütüphanenin içinde ayrıca derslikler ya da okullar var. Mesela şurada başka bir sınıf derslik. Şurada başka bir. Şurada astronomi ile ilgili bir sınıf. Oxford'daki birçok kolejin yapısı genelde böyleymiş. Kütüphane ve derslikler. Tabii yapılar çok eski. Belki 500 yıllık bu gibi binaların içinde ders görmek, ne bileyim, bir heyecanlı, güzel geliyor kulağa. Harry Potter'ın birkaç sahnesi burada çekilmiş. Ayrıca hani birçok filmde yine Oxford'da çekilmiş. Einstein, Alice Harikalar Diyarında gibi filmler. Bu arada hani bu kütüphanede yaklaşık 13 milyon kitap varmış ve İngiltere'de basılan her kitap bu kütüphaneye gönderilmek zorundaymış. Şimdi bahçeyi görüyorsunuz, inanılmaz güzel. Alice Harikalar Diyarı'nı yazan kişi daha önce burada bir matematik profesörüymüş. Sırada güzel bir müze var. Ashmolean Müzesi. İçeride bizim oralardan da eserler var. 1600'lü yıllardan
Çok acayip güzel bir kapı. Arabistan'dan gelmiş. İşte burada çok değerli bir kapı daha var. 500 ila 700. yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Trabzon'daki Sümele Manastırı'nda bulunan bir kapıymış. Yalnız direkt oradan buraya gelmemiş. Bu önce bir şekilde Rusya'ya gitmiş. Rusya'dan sonra İngiltere'ye gelmiş. Bu ahşap bir kapı. 1500 yıldır vallahi böyle sapasağlam duruyor. Bu da 1700-1900 yıllar arasında yapılmış. Türkiye'de yapıldığı yazıyor. Bu gördüğünüz seccade de ya da seccade halı 17. yüzyıldan. Bu da Osmanlı zamanından buraya gelmiş. Şimdi müzede bunun gibi çok eser var ama mesela şuraya baktığın zaman diyorsun işte bu bizim oralardan, bir okuyorsun Osmanlı'dan gelme, Osmanlı döneminden 1450-1400'lü yıllarda. Dönüyorsun yine aynı, bu sırada öyle. Biz burayı bayağı sevdik ama tabii eserlerin dünyanın farklı yerlerinden yani burada bulunması ne derece doğru, güzel, yanlış bilemiyoruz ama aynı Londra'daki Britanya Müzesi gibi insanın içi biraz cız ediyor. Özellikle de hani Sümela'daki kapının ta buralara gelmiş olması maalesef. Çok eski lahitler. Bunlar da yine bakın İzmir'den gelme. İzmir, Efes'ten olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 1800 yıllık. Oxford merkezinde bir 2 saat gezdik. Ama zaten hani söylenilen öyle eğer tek tek binaların içine girmiyorsanız daha başka öyle görülecek fazla da yer yokmuş. Tabii bu arada Büyük Britanya gezimizi de bitirmiş olduk. Şimdi bu gibi turlarla biz çok gezmiyoruz. Ama arada böyle hani benim daha önce gitmediğim bir ülkeye tur olursa, davet gelirse bazen gidiyoruz. Bundan sonra da yine öyle birkaç proje olabilir. Tabii bu gibi turların avantajları, dezavantajları var. Avantajları şöyle, siz bizim bu yaptığımız turu bireysel olarak yapmak isteseniz, eğer hani bir sırt çantalı gezgin değilseniz kesinlikle çok daha pahalıya gelecektir. Bir de bu kadar çok yeri görmeniz o 10 gün içinde normalde çok olası değil. Diğer yandan mesela kaldığımız otellere bakıyoruz. Kimisi gecelik 250-300 sterlin. Yani eğer 2 gün sonrasına, 3 gün sonrasına rezervasyon yapmak isterseniz. Yani işin toplamına baktığınızda turla buraya gelmek kesinlikle çok daha ekonomik oluyor. Diğer yandan tek gezmek istemeyenler olabiliyor. Ya da ben böyle gezemem yani beni biri gezdirsin diyenler için tur inanılmaz iyi. Dezavantajları da tabii ki var. Mesela Edinburgh'a biz kendi başımıza gitsek orada en az bir 4-5 gün kalırdık. Çünkü öyle bir yer. Ama biz orada 2 gece kaldık. Ya da bir benzerini Londra için de diyebiliriz. Yani Londra'ya da 2 gün yetmez. Sadece o Britanya Müzesi'ne bir tam gün ayırabilirsiniz. Yani böyle artıları eksileri var. Biz bu turda ekstra hiçbir şeye para vermedik. Yani girdiğimiz müzeler ücretsizdi gerçi. Ekstra müzeye girmek isterseniz bireysel olarak ona ücret vermeniz gerekir tabii ki. Ama onun haricinde ekstra bir tur yoktu. Turu alanlar ilk başta ne ödediyse o şekilde geziyi tamamladılar. Sen ne diyeceksin gezi hakkında? Britanya hakkında, İrlanda, İskoçya. Evet. Şimdi bana hep diyorlar Zülali
Niye konuşturmuyorsun? Aa! Niye izin vermiyorsun? Ya ben niye Aa! izin vermeyeyim? Yok, izin vermemekle alakası Hadi yok tabii konuş. ki de bu kamera açılınca ben bütün bildiğim cümleleri unutuyorum. Daha hala alışamadım. Arkadaşlarım falan da söylüyorlar. Sen normalde öyle bir insan değilsin. Normalde Ne susturamazlar, diyorsun şimdi konuşamıyorum. Londra Evet. hakkında? Londra hakkında değil, Britanya hakkında. Tamam, iyi. Britanya olsun. Ya çok güzeldi. Tarih çok, onu çok iyi hissediyorsunuz. Bazı böyle ortamlarda, bazı şehirlerde ve gözümü kapatayım, o ilk inşa edildiği anlara gideyim. Böyle kabarık etekli kadınlar dolaşsın etrafta falan, çok istedim yani. Gerçekten film Edinburgh'da. sahnesinde, Edinburgh'da, Durham'da, York'ta. dünkü o Shakespeare'in doğduğu şehirde inanılmaz etkileyiciydi. Gerçekten film sahnesinde geziyor gibisiniz. İnsanların orada yerleşik olmaları, yani öyle evlerde oturuyor olmaları falan rüya gibi. Tur hakkında ne diyeceksin? Tur çok keyifliydi. Çok güzel dostluklar edindik. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Şimdi Alıştık 10 gündür, çok keyifliydi. benim daha önce katıldığım turlarda da hep böyle hani birkaç kişiyle samimi oluyorsunuz ve sonrasında iletişim de devam ediyor. Tabii bu gibi turlara katılanlar, gezmeyi seven kişiler, aklı başında insanlar, bir şekilde ortak noktanız çok oluyor. İngiltere vizesi tabii biraz dert. Kolay verilen bir vize değilmiş. Biz yine Avrupa Rüyası aracılığıyla vizeyi aldık. Ama hiç biz çok uğraşmadık. Gerekli evrakları verdik. İlk vizemizdi, İngiltere vizemizdi. 6 aylık vizelerimizi aldık. İngiltere tabii pahalı bir yer. Hani buraya çalışmak, yaşamak için gelmek isteyenler için konaklama biraz pahalı, özellikle Londra'da. Ama kuzeye doğru gittikçe fiyatlar düşüyormuş. Gezmesi de pahalı bir yer. Eğer Türkiye'de para kazanıp TL olarak burayı gezeceğim diyorsanız biraz zor. Zorlar sizi. Ama tabii ki buraları gezdiğinizde, Britanya'yı gezdiğinizde ona değiyor. Yani pişman olmanız bence mümkün değil. Başka eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Ben söylemek istiyorum tur hakkında. Otel seçimleri gerçekten çok başarılıydı. Tam merkezindeydi böyle kaldığımız şehirlerin oteller ve biz 5 dakika yürümeyle hani o cıvıl cıvıl ortamlara, merkeze gidebildik. Yani çok yorgun argın gidiyorduk ama yakın olduğu için akşamını da görebilmek adına gittiğimiz şehrin dışarı çıkabiliyorduk. Şimdi genelde bu turlarda oteli şehir merkezinin dışında tutarlar çünkü daha hesaplı olur. Ama burada öyle bir şey yoktu. Bir tek bu Leeds'te kaldığımız otel kötüydü yani. Şimdi doğruya doğru, şimdi hepsi her şeyi de çok güzel demeyelim. Leeds'te kaldığımız otel kötüydü maalesef. 10 gecede bir. Ama hani 10 tane otelden bir tanesi de öyle olur yani, ne yapalım. Otel hem eskiydi hem hijyenik değildi yani, hani bunu da Avrupa Rüyası ekibine böyle bir geri dönüş olarak söyleyelim. Şimdi her şeyi böyle güllük gülistanlık anlatmış olmayalım ama o bence çok kritik bir şey değil. Tabii ki böyle bir gezide olabilecek bir durum. Rehberle gezmek de ayrı yönden güzel oluyor. Çünkü araştırma yapmana, o işler için vakit ayırmana gerek kalmıyor. Rehber gideceğin yerle ilgili sana güzel güzel her şeyi anlatıyor. O da bir artıdır bu tip gezilerde. Evet. Ne yapalım? Sonraki videolarda görüşmek üzere.